binlerce yıl önce derin bir felsefe hayatın zorluklarına zamansız bir çözüm önerdi. Stres, öfke ve karışıklığın hüküm sürdüğü bir dünyada stoacılık netliğin bir işareti olarak duruyor ve bize duygularımızı, düşüncelerimizi ve nihayetinde tepkilerimizi kontrol etmemiz için araçlar sunuyor. Hayat sürekli akan, sürekli değişen, tahmin edilemez, ancak fırsatlarla dolu bir nehir gibi. Her an, her olay bize bir seçim sunar. Peki, tüm bunlara nasıl tepki vereceğiz? Hepimiz içsel savaşlarla karşı karşıyayız. Bazıları için bu her sabah yataktan kalkma mücadelesidir. Diğerleri içinse hayat amaç ve anlamla ilgili daha derin, daha karmaşık sorulardır. Bizi kendimizin en iyi versiyonu olmaktan alıkoyan şey nedir? Hangi düşünceler ve duygular tam potansiyelimize ulaşmamızı engelliyor? Karşılaştığımız bu zorluklar dönüşümümüzün basamak taşları olabilirse, ya bu zorluklar stres ve öfke yenilginin işaretleri değil de hayatlarımızın gidişatını değiştirebilecek gizli fırsatlarsa? Şimdi bir an durun ve düşünün, her zorluğa gerçek gücünüzü keşfetme şansı olarak bakabilseydiniz, hayal edin. Ya zorluklar karşısında bile huzuru bulabilseydiniz, ya karşılaştığınız her zorluk öz denetime giden bir yol olsaydı. Bugün 2000 yıldan uzun süredir zamanın testinden geçmiş bir felsefe olan stoacılığın gücünü açığa çıkarmak üzereyiz. Ve bu kadim bilgeliği hayata geçirmek için en unutulmaz Hollywood filmlerinden bazılarındaki karakterlerin hikayelerinde yolculuk yapacağız. Bu filmler sadece eğlendirmiyor. Stoacı zihniyetin kendimizi ve çevremizdeki dünyayı görme şeklimizi nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Hazır olun, çünkü her şey burada başlıyor. Şükran duygunuzu besleyin. Şükretmek, öfke ve hayal kırıklığıyla başa çıkmanın en güçlü yollarından biridir. Sahip olduklarınıza odaklanmak, sahip olamadıklarınıza odaklanmaktan çok daha derin bir içsel huzur yaratır. Stoacılar, zorlayıcı anlarda bile şükredecek bir şeyler bulmanın mümkün olduğunu her zaman hatırlatmışlardır. Zaman içinde bu konu üzerinde pek çok film yapılmış ama benim ilk aklıma gelen The Pursuit of Happiness, Türkçe'ye mutluluğun peşinde olarak çevirebiliriz. Ana tema, azim ve minnettarlık yoluyla zorlukların üstesinden gelmek üzerine yapılandırılmış. Will Smith, küçük oğluyla birlikte evsizlikle karşı karşıya kalan mücadeleci bir satıcı olan Chris Gardner'ı canlandırıyor. Gardner, muazzam zorluklara rağmen oğluyla paylaştığı küçük sevinç anları için umut ve minnettarlığını sürdürüyor. Film, perspektifin gücünü ve küçük şeyler için minnettar olmanın hayatın en büyük engellerini aşmaya nasıl yol açabileceğini vurguluyor. Hikaye, sahip olduklarımıza odaklanarak sevgi, bağlantı ve küçük kazanımlar zorlukları zafere dönüştürebileceğimiz fikrini yansıtıyor. Bir dahaki sefere öfkenizin yükseldiğini hissettiğinizde derin bir nefes alın ve şükrettiğiniz 3 şeyi sıralayın. Bu basit ama güçlü uygulama, zihninizin dar bir kıtlık bakış açısında takılıp kalmasından sizi kurtarır. Sahip olduğunuz şeylere odaklanarak dünyayı daha geniş, daha zengin ve daha huzurlu bir perspektiften görmeye başlarsınız. Küçük rahatsızlıklar bu yeni bakış açısıyla gücünü kaybedecek ve hayatınızdaki yerini bir kayıp değil, bir kazanç olarak algılayacaksınız. Unutmayın, şükran duygusunu geliştirmek sadece öfkenin gücünü zayıflatmakla kalmaz. Aynı zamanda hayatın her anını daha değerli ve anlamlı kılacaktır. Şükretmek, her durumda huzur bulmanın kapılarını aralar. İzlemediğinize ihtimal vermemekle beraber, eğer izlemediyseniz, inanın büyük bir eksiklik. İzlediyseniz de, sizin daha başka önerileriniz varsa, yorumlarda okumak isteriz. Sakin bir şekilde tepki verin. Stoacılığın en önemli ilkelerinden bir diğeri, olaylara tepki vermek yerine
nasıl tepki verdiğimizi yönetmektir. Öfkeyi tetikleyebilecek bir durumda hemen tepki vermek yerine bir an durup nefes alın ve tepkinizi dikkatle seçin. Çünkü Epiktetos'un öğrettiği gibi bizi rahatsız eden şeyler olaylar değil, onlara dair yargılarımızdır. Hayat her an karşımıza zorluklar, yanlış anlamalar ya da hayal kırıklıkları çıkarabilir. Ancak bu olayların içindeki gerçek güç, bizim onlara nasıl yaklaştığımızda ve nasıl tepki verdiğimizde gizlidir. Öfke ya da hayal kırıklığının anlık etkisiyle hareket etmek yerine, bir adım geri atıp sakin bir şekilde tepki vermek, hem içsel huzurunuzu korumanıza, hem de olayları daha sağlıklı bir perspektiften görmenize yardımcı olur. Hollywood filmleri genellikle bu duygusal düzenleme, öz denetim ve hayatın zorluklarına tepki vermek yerine düşünceli bir şekilde tepki vermenin gücü temasını araştırır. İşte bu stoacı kavramları örnekleyen filmlerden bende izi kalmış başka bir başyapıt, Gladiator, büyük bir iradeyle, dayanıklılık, duygusal kontrol ve adaletsizliğe zarafetle karşılık vermenin mükemmel derecede işlendiği bir film. İhanete uğramış bir generalden gladyatöre dönüşen Maximus, Russell Crowe, ailesinin öldürülmesi ve Roma İmparatorluğu'nun yozlaşmasının intikamını almaya çalışır. Ancak film boyunca sürekli olarak duygusal kısıtlama ve güç gösterir, öfkeye yenik düşmemeyi ve adalet ve onur duygusuyla hareket etmeyi seçer. Maximus, duygusal dürtüleri kontrol etme konusunda stoacı yeteneğin bir örneğidir. Karşılaştığı aşırı adaletsizliklere rağmen sakin bir kararlılıkla ve amaç netliğiyle karşılık verir ve başkalarının eylemlerini kontrol edemeyeceğimizi, yalnızca nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebileceğimizi belirten stoacı fikri somutlaştırır. Unutmayın, olaylar sadece dış dünyada gerçekleşenlerdir. İç dünyamızda onlara nasıl bir anlam yüklediğimiz bizi gerçek anlamda etkiler. Sakinleşmek, duygusal fırtınalardan korunmanın ve güçlü bir zihin yapısına sahip olmanın temel anahtarıdır. Bu gücü kendinizde bulduğunuzda hayatta hiçbir şey sizi savuramaz. Beklentilerinizin farkında olun. Beklentiler, hayal kırıklığının en büyük kaynaklarından biridir. Stoacılık, hayatı olduğu gibi kabul etmeyi öğütler. Sürekli olarak insanlar ya da durumlar hakkında önceden belirlediğimiz düşüncelere dayanarak beklentiler yaratmamamızı tavsiye eder. Zihnimiz genellikle çevremizden yüksek beklentiler içine girer. Birinin bizim beklentilerimize uymaması durumunda ise hayal kırıklığına uğrarız. Fakat unutmamalıyız ki hayal kırıklığına uğramanın sorumlusu o kişi değil, bizim o kişiden ya da durumdan beklentilerimizin gerçeklikle uyuşmamasıdır. Stoacılar, dış dünyanın koşullarının ve başkalarının davranışlarının ötesinde bir huzur arayışını savunurlar. Beklentilerden bağımsız olarak gerçekliği olduğu gibi kabul etmek, ruhsal dinginliğin anahtarını sunar. Beklentilerinizi azaltarak, olaylara daha fazla esneklik ve anlayışla yaklaşabilir, hayatın iniş çıkışlarının sizi daha az etkilediğini görebilirsiniz. Hollywood filmleri, karakterlerinin birçoğunun gerçeği kabul etme, beklentileri bırakma ve şu anda huzuru bulma konusunda değerli dersler öğrenmesiyle bu temayı sıklıkla ele alır. İşte bir başka harika film, Forrest Gump. Beklentiler olmadan hayatı olduğu gibi kabul etmekte bulunan huzur. Forrest Gump. Tom Hanks, olağanüstü deneyimlerle dolu bir hayat yaşar, ancak bunu basit ve kabul edici bir bakış açısıyla yapar. Hayattan olağanüstü hiçbir şey beklemez. Olaylara geldikleri gibi tepki verir. Karşılaştığı birçok zorluğa rağmen hayatı olduğu gibi kabul etme yeteneği ona huzur getirir. Forrest'ın hayatı, gerçek huzurun, hayatın önceden belirlenmiş bir senaryoyu takip etmesini beklemekten ziyade, şeyleri olduğu gibi kabul etmekten geldiğini gösterir. Açık sözlülüğü ve yüksek beklentilerinin olmaması, hayal kırıklığıyla yüklenmeden
hayatın zenginliğini deneyimlemesini sağlar. İzleyenlerin muhakkak en az 2 defa seyrettikleri, izlemeyenlerin ise çok şey kaybettikleri harika bir film. Bu film, beklentileri bırakmanın ve hayatı olduğu gibi kabul etmenin daha fazla huzura, tatmine ve duygusal dayanıklılığa nasıl yol açabileceğinin güçlü örneğidir. İçinde bulunduğumuz ana odaklanarak ve beklentilerimizi ayarlayarak kendimizi daha derin, daha otantik bir yaşam deneyimine açarız. Bunlar hayal kırıklıklarının kökeninin hayali sonuçlara olan bağlılığımızda yattığı ve gerçek memnuniyetin bu beklentileri bırakıp olanı kabul ettiğimizde bulunduğu yönündeki stoacı inancı yansıtıyor. Gerçekten de dış dünyayı kontrol edemeyiz ama içsel dünyamızda olan biteni şekillendirebiliriz. Eğer sürekli olarak dışarıdan bir şeyler beklersek, hayal kırıklıkları kaçınılmaz olur. Oysa beklentileri bir kenara bırakıp anın içinde var olanı kabul etmek, özgürlüğün ve huzurun kapılarını aralar. Gerçek mutluluk, olanı olduğu gibi kabul etmekten doğar. Duyguların geçici olduğunu hatırlayın. Duygular doğası gereği geçicidir. Öfke ya da hayal kırıklığı hissettiğinizde bu duygunun geçeceğini kendinize hatırlatın. Stoacılık, duygularımızın bizi kontrol etmesine izin vermemeyi, onlara bağlı kalmadan sadece gözlemlemeyi öğretir. Duygular, deniz dalgalarına benzetilebilir. Yükselirler, zirveye ulaşır ve sonunda kaybolurlar. Bu benzetmeyi anlamak, duyguların doğasına dair önemli bir farkındalık yaratır. Geçici doğalarını fark ederek, duygusal tepkilerimiz tarafından kontrol edilmek yerine onları yönetme gücü kazanırız. Duyguları onlara kapılmadan gözlemleme fikri, stoacılıkta temel bir kavramdır ve birçok Hollywood filminde canlı bir şekilde incelenir. İşte mükemmel bir örnek daha, Good Will Hunting. Türkçe'ye çevirdiğinizde iyi niyet avı olarak adlandırılabilir. Ana tema, duyguların baskın olmasına izin vermeden olanlarla yüzleşmek ve onları şekillendirmek. Sorunlu bir dahi olan Will Hunting yani Matt Damon, geçmişinden kaynaklanan derin duygusal acılarla mücadele eder. Will, film boyunca birçok duygusal iniş çıkış yaşar ancak terapist doktor. Sean Maguire'ın ki bu kişi Robin Williams, yardımıyla bu duygularla yüzleşmeyi öğrendiğinde iyileşmeye ve geleceğinin kontrolünü ele almaya başlar. Film, Will'in duygularını bastırmak veya onların hayatını yönetmesine izin vermek yerine onları yönetmeyi öğrendiğini gösterir. Öfke veya korku gibi duyguların alevlenebileceğini, ancak bunların geçici olduğunu ve anlaşılıp işlenebileceğini öğrenir. Bu, Stoacıların duyguların geçici doğasını tanıma ve bunların tepkilerimizi dikte etmesine izin vermeme kavramını yansıtır. Zihinsel huzura ulaşmanın anahtarı, duygulara kapılmadan onları sadece gözlemlemekte ve onların gelip geçici olduğunu anlamaktadır. Bunu başardığınızda öfkenin, hayal kırıklığının ya da diğer duygusal dalgalanmaların sizi nasıl yönlendirdiğini daha net bir şekilde görebilir ve bunları yönetmenin gücünü elinizde tutabilirsiniz. Duygular bir misafir gibidir, gelip geçer. Ancak biz onları kontrol edebiliriz. Duygular geçici olduğu için onların anlık etkisi altında kalmamak, bizi içsel dinginliğimize taşıyan bir adımdır. Bir dalganın yükseldiğini gördüğünüzde onun geçeceğini de bilirsiniz. Aynı şekilde öfke ya da hayal kırıklığı dalgası yükseldiğinde bunun geçici olduğunu hatırlayarak tepkilerinizi sakin bir şekilde yönetebilirsiniz. Aceleyle bir tepki vermek yerine duyguların geçmesini bekleyip ondan sonra daha dingin bir şekilde tepki vermek, özgürlüğün ve bilgelik kazanmanın yoludur. İnsanların kendi mücadelelerini anlayın. Stoacılığın en önemli ilkelerinden biri, başkalarının davranışlarını kişisel olarak almamaktır. Her bireyin kendi içsel mücadeleleri vardır ve bu davranışlar çoğu zaman
onların kişisel sıkıntılarının ve duygusal durumlarının bir yansımasıdır. Birinin davranışını kişisel bir saldırı olarak algıladığınızda, duygusal tepkilerinizi o kişinin kontrolüne bırakmış olursunuz. Hayal edin, aniden biri size bağırıyor. Bu durumda öfkeyle karşılık vermek yerine, onların belki de kendi içsel hayal kırıklıklarını yansıttığını hatırlayın. Onların davranışlarından kendinizi soyutladığınızda duygusal olarak bağımsız kalırsınız. Bu, sizi daha huzurlu ve sarsılmamış bir şekilde bırakır. Stoacı bilgeliği kucaklayarak öfkeyi netliğe, hayal kırıklığını ise huzura dönüştürebilirsiniz. Unutmayın, her insanın farklı bir savaşı var ve çoğu zaman başkalarının davranışları bizimle değil, kendi içsel dünyalarıyla ilgilidir. Onları yargılamadan, yalnızca anlamaya çalışarak, dışsal etkenlerin içsel huzurumuzu bozmasına izin vermezsiniz. İşte Stoacıların insanların kendi mücadelelerini anlama ve davranışlarının duygusal tepkilerimizi kontrol etmesine izin vermeme dersini örnekleyen ve belki de filmlerin kralı A Beautiful Mind, güzel bir zihin, ana tema. Başkalarının mücadelelerini, özellikle de akıl hastalıklarını anlamak. Film, şizofreni hastası olan parlak bir matematikçi olan John Nash'i konu alıyor. Eşi Alicia, onun zihinsel sağlık sorunlarına karşı muazzam bir sabır ve anlayış göstererek onun gerçekliğinde yol almasına yardımcı olur. Nash'in davranışları düzensiz olsa da Alicia bunu kişisel olarak algılamaz ve destekleyici olmaya devam eder. Bu da onun iyileşme yolunu bulmasını sağlar. A Beautiful Mind bireylerin davranışlarının zihinsel hastalık gibi içsel mücadeleleri tarafından yönlendirilebileceğini vurgular. Alicia, Nash'in patlamalarını veya kafa karışıklığını kişisel olarak algılamak yerine başkalarını anlamak için önemli bir stoacı yaklaşım olan empati ve kopukluk gösterir. Başkalarının eylemlerine empati ve tarafsızlıkla bakarak, davranışlarının bizde gereksiz duygusal tepkileri tetiklemesini önleriz. Bu fikir, iç huzuru ve duygusal dayanıklılığı korumak için çok önemlidir. Hollywood filmleri genellikle bu temayı ele alır ve karakterler başkalarının mücadelelerini kişisel olarak algılamak veya dürtüsel tepkiler vermek yerine onları anlamayı ve onlarla empati kurmayı öğrenir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzdan memnun kaldıysanız, bizleri motive etmek için lütfen beğen butonuna basmayı, videomuzu paylaşmayı, huzurlu ve dirençli bir zihin inşa etme yolunda daha fazla araç için abone olmayı unutmayınız. Sizi içsel gücünüzü keşfetmeye davet ediyorum. Bugün, hayatta daha huzurlu ve güçlü bir zihinle nasıl var olabileceğimiz hakkında güzel anlar yaşadık. Bu bilgelik yalnızca bir teori değil, aynı zamanda her an uygulayabileceğiniz bir yaşam tarzıdır. Şimdi her birinizin içinde bir potansiyel var. Sizin için bu yolculuk burada bitmiyor. Duygularınızla barışmak ve yaşamın zorluklarına karşı daha dayanıklı olmak için atacağınız adımları sabırsızlıkla bekliyoruz. Unutmayın, değişim siz hareket etmeden başlamaz. Sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere, yorumlarınızı bekliyor olacağız. Hoşça kalın.